Size bu videomda Sultan 3. Mehmet'in hayatını anlatacağım. 3. Mehmet, divan edebiyatındaki mahlasıyla adli doğum tarihi 26 Mayıs 1566 Manisa, ölüm tarihi 21 Aralık 1603 İstanbul, 13. Osmanlı padişahı ve 92. İslam halifesidir. Tahta çıktığı 1595 yılında ölümüne kadar padişahlığını sürdürmüştür. Sancaktan gelip tahta çıkan son şehzadedir. 1. Süleyman'dan 30 yıl sonra sefere çıkan ilk padişahtır. Padişahlığı öncesi 3. Murat ile Osmanlı denizcileri tarafından kaçırılıp köle edilmeden önceki adıyla Sofia Bafo olan aslen Venedikli Safiye Sultan'ın oğludur. İsmi 2. Mehmet'e benzemesi için büyük dedesi 1. Süleyman tarafından konulmuştur. Şehzadeliğinde İbrahim Cafer Efendi ve Pir Mehmet Azmi Efendi gibi devrin tanınmış alimlerinden tahsil ve terbiye görmüştür. 1583'te Manisa Sancaklığı ve valiliğine tayin edilmiştir. 1595'te babası 3. Murat vefatı üzerine Osmanlı tahtına çıkmıştır. Saltanatı, kardeş katli meselesi. Sultan Mehmet'in tahta çıkar çıkmaz ilk kişi 19 kardeşini boğdurtmak olmuştur. Bu olay Osmanlı tarihinin en kanlı olaylarından birisidir. Çünkü öldürülenlerin çoğu bebektir. Halkın bu olaydan sonra 3. Mehmet'e kim beslediği ve onu sevmediği rivayet edilir. 35. Padişah Mehmet, Reşat Kılıç kuşanma merasiminin ardından dedelerinin kabirlerini ziyaret ederken 3. Mehmet'in kabrini ziyaret etmez ve ben çocuk katilinin kabrini ziyaret etmek istemiyorum der. Bu olay Osmanlı hanedanının da bu meseleden rahatsızlık duyduğunu örnek olarak gösterilir. Avustralya ve Eflak seferleri. Sultan 3. Mehmet, babası Sultan 3. Murat döneminde başlayan Osmanlı-Avustralya Savaşı devam ederken tahta geçmiştir. Sultan 3. Mehmet tahta çıkar çıkmaz Avustralya ve Aflak sorunlarıyla ilgilenmiştir. 1595 yılında Avustralya kuvvetleri Estegron Kalesi'ni kuşatmıştır. 40 kilometre uzaklıkta olan Mehmet Paşa Estegron Kalesi'ni yardımına gitmemiştir. Hiçbir yardım alamayan Estegron Kalesi kahramanca direnmesine rağmen sayıca üstün olan Avustralyalılara teslim olmak zorunda kalmıştır. 2 Eylül 1595. Sinan Paşa Eflak Prensi Mihai Vitezul üzerine seferler düzenlemiştir. Osmanlı kuvvetleri Bükreş ve Tırgoviş'te ele geçirmişler fakat çok geçmeden Mihai karşı saldırıya geçmiş ve Osmanlı kuvvetlerini geri çekilmek zorunda kalmıştır. Bu sırada bataklıklara düşen Osmanlı askerlerinin büyük bir kısmı ölür, daha sonra Tuna'dan karşı kıyıya geçilirken gerekli önlemlerin alınmamasından dolayı yeni bir saldırıya maruz kalan Osmanlı akıncıları çok büyük kayıplar vermiştir. Estegron Kalesi'nin düşmesinden sonra Tuna kıyısındaki Vişegrad da düşmanın eline geçmiştir. Birçok önemli kale ve şehirlerin kaybedilmesi İstanbul'da devlet ekranı ve Yeniçerilerin tepkisine neden oldu. Yeniçeriler de sultanın sefere çıkmasını istiyorlardı. Eğri Kalesi'nin fethi. Durumun kötüye gittiğini anlayan Sultan 3. Mehmet'in devlet büyüklerini toplayıp ceddimiz devletimizin kurucusu Osman Gazi Hazretlerinden büyük dedemiz Kanuni Sultan Süleyman'a kadar bütün padişahlar askerlerin önünde sefere çıkmışlardı. Dedemiz Sultan 2. Selim'le 2. Selim cennet mekan pederimiz Sultan 3. Murat bu usulü bozdular. Biz dahi başlangıç seferi paşalarımıza ısmarlamakla hataya düştük. Asker evlatlarımız bizi başlarında görmek isterler. Kararım odur ki yakında sefere çıkacağız. Hazırlıklar tamamlansın, küffara haddini bildirmeye gitmek gerekir dediği kendisine karşı çıkan annesi Safiye Sultan'ı valide biz sultanoğlu sultanız. Kullanmayacaksan Eyüp Sultan Camii'nde bu kılıcı niçin kuşandık? Kararımız karardır. Sefere çıkacağız. Taht uğruna devleti feda etmeyiz şeklinde cevapladı ve bunun üzerine 20 Haziran'da ordunun hareket ederek kuşatılan Eğri Kalesi'nin Macarca Eğer Kalesi 12 Ekim 1596'da padişaha teslim edildiği anlatılıyor. Haçova Muhaberesi. Eğri Kalesi'nin fethinden sonra Osmanlı birlikleri ilerleyerek 15 Ekim 1596 günü Haçova'da büyük bir Avrupa ordusuyla karşılaştı. Bu ordu Avustralyalı, Alman, Erdelli, Macar, İtalyan, İspanyol, Fransız, Hollandalı, Belçikalı, Çek, Hırvat, Sırp, Slovak ve Leh kuvvetleri vardı. Böylece Haçlı ordusundaki asker sayısı 300 bini bulmuştu. Osmanlı ordusu ise 140 bin asker ibaretti. Avustralya Arşidükü 3. Maximilian komutasındaki düşman kuvvetleri ile yapılan Haçova Savaşı'nda Osmanlı birlikleri düşman birliklerinin tüfek atışlarına maruz kaldı. Pek çok Osmanlı askeri öldü. Osmanlı cephesinde ordu merkezinin ele geçirilip padişahın ayrıldığı haberinin yayılması üzerine Yeniçerilerin çoğu geri çekildi ve Haçlı ordusu zafer kazandığını düşünerek yağmaya başladı. Bu sırada ordunun geri hizmetlerinde olan oduncular, çadırcılar, uşaklar, deveciler ve aşçılar ellerine geçirdikleri kazma, odun yarması, balta, tırpana, kazan
kazan ve kepçeleri ile düşmana karşı saldırmaya başladılar. Haçlı ordusunu yağmaya katıldığından düzeni bozulmuştu ve bu ani saldırıda bir paniğe yol açtı. Düşmanın gerilenmesi üzerine Akıncılar, Yeniçeriler tekrar toplanarak Haçlı ordusunun üstüne saldırınca da beklenmeyen bir zafer kazanıldı ve Osmanlılara Viyana yolu açıldı. 26 Ekim 1596. Bu savaşı kazanılmasında geri hizmetlilerin katkısı olduğundan bu savaş literatürde Kepçe Kazan Savaşı olarak da bilinir. Haçova Savaşı'ndan sonra Sultan 3. Mehmet İstanbul'a döndü. Avustralya cephesine Satırcı Mehmet Paşa atanmıştı. Tata Kalesi'ne geri almayı başaran Satırcı Mehmet Paşa, Rudin'in kuzeyindeki Vaç bölgesine düşman kuvvetleri arasında karşılarında başarılı olamadı. Bu arada Avustralya temsilcileriyle bir barış anlaşması yapılmaya çalışıldıysa da olumlu bir sonuç alınamadı. Bir süre sonra Avustralya kuvvetleri 1594 yılında fethedilen Yanıkkale'yi Rayap Kalesi ele geçirdiler. 1593 Kanje Kalesi'nin fethi ve Kanice savunması. Satırcı Mehmet Paşa 2 yıldır hiçbir askeri başarı kazanamamıştı. Bu süre içinde bazı Osmanlı kaleleri Avustralyalıların eline geçmişti. Mehmet Paşa'nın idamı üzerine Sadrazam Damat İbrahim Paşa ordusunun başına geçti ve Belgrad'a geldi. Bu sırada Avustralya barış istemişti. Avustralyalılar daha önce geri aldıkları Eğri'yi ve Hatvan'ı Osmanlılara vermeyi önerdiler. Bu öneriye karşılık Osmanlı temsilcileri Estegron, Novigrad, Filek ve Yanıkkale'yi istediler. Anlaşma yapılamadı. Belgrad'a kışı geçiren Damat İbrahim Paşa Kanice Kalesi'ni kuşatıp sıkıştırmaya başladı. Kuşatma devam ederken kale içinde esir olan Osmanlı askerleri canlarını feda etmek uğruna havai uçurdukları barut deposunu kalenin harap olmasına yol açtı. Ancak yine de teslim olmayan Kanice Kalesi'nin yardımına bu sefer de Filipe Emanuel komutasındaki 20.000 kişilik bir ordu geldi. İki ateş arasında kalan Osmanlı ordusu savaşmaya devam etti. Yardıma gelen düşman ordusunun geri çekilmesi üzerine 40 gün süren bir kuşatmadan sonra Kanice teslim oldu. Beylerbeyliğin merkezi Kanice alındı. Kanice Beylerbeyliği Tiryaki Hasan Paşa'ya verildi. Sultan 3. Mehmet bu başarısından dolayı Damat İbrahim Paşa'ya kendisi padişah olarak yaşadığı sürece sadrazamlıkta kalacağı vaadinde bulundu. 10 Eylül 1601 Kanice Kalesi'nin geri alınmaya çalışan Arşidük Ferdinand Kanice'yi büyük bir orduyla kuşattı. Tiryaki Hasan Paşa komutasındaki az sayıda asker kaleyi 2 aydan fazla süre başarıyla korudu. Yiyecek içecek malzemesi ve cephanesi tükenmeye başlayan Osmanlı kuvvetleri beklenmedik bir çıkışta kendisinden kat kat üstün görünen düşman ordusunu Kanice Kalesi'nin önünde yendi. 18 Kasım 1601. Bu zaferden sonra 1603'te İstolni, Belgrad ve Estegron da geri alındı. Diplomatik ilişkiler. Safaviler ile ilişkiler. Safaviler 1590 yılında imzalanan ve 13 yıl süren anlaşmayı bozmuştur. Şah 1. Abbas Osmanlı Devleti'nin Avustralya ile savaş halinde olmasını fırsat bildi. Ferhat Paşa anlaşmasıyla kaybettiği toprakları geri almaya çalışan Safaviler Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da çıkan Celali isyanlarından uğraşmasıyla zayıf düşmesinden de yararlanarak 25 Ağustos 1603'te Osmanlılara savaş açtılar. Şah Abbas Tebriz ve Revan'ı aldı. Safavi Devleti yeniden güçlenmişti. Safaviler ile savaş ederken 3. Mehmet 38 yaşında öldü. Kabri Ayasofya'da kendi adına yapılmış 3. Mehmet türbesindedir. Mimari çalışmalar. İmar konusundaki çalışmalar yaptıran Sultan 3. Mehmet, süt annesi Halime Hatun adına Göl Marmara Halime Hatun Camii ve Külliyesini, ayrıca validesi Safiye Sultan adına da Yeni Valide Camii ve Külliyesini yaptırdı. Bundan başka birçok camiyi tamir ettiren Sultan 3. Mehmet yeni caminin de temelini attırmıştır. Ölümü 20 Aralık 1603'te 37 yaşında ölen 3. Mehmet'in ölümüne dair farklı kaynaklarda farklı bilgiler yer alır. Sağlığının Tebriz'in düşmesi başta olmak üzere Doğu cephesinden gelen kayıp haberleriyle sarsıldığı, rahatsızlığına gitgide kötüleştiği ve 18 Aralık'ta iyice kötüleştikten sonra 20 Aralık'ta hayatını kaybettiği belirtilmiştir. Mehmet bin Mehmet Er-Rumi bu hastalığı şişmanlık kaynaklı mide rahatsızlığı olarak aktarır. Bununla beraber başka kaynaklarda kalp krizi veya kalp krizini tetikleyecek ilaçlar veya kalp durmasından öldüğü yazılır. Eşleri. Birinci eşi Handan Valide Sultan, ölüm tarihi 1605, Topkapı Sarayı'nda. 1. Ahmet ve olasılıkla önceden vefat etmiş olan Şehzade Süleyman'ın iki de Hanım Sultan'ın annesidir. İkinci Valide Sultan, ölüm tarihi 1623, 1. Mustafa'nın annesidir. 3. Haseki, ölüm tarihi 7 Haziran 1603, Şehzade Mahmud'un annesidir. 4. Haseki, ölüm tarihi 1598. Erkek çocukları.
1. Şehzade Selim 1580 20 Nisan 1597. 2. Şehzade Cihangir 1581-1596. 3. Şehzade Mahmut 1587 7 Haziran 1603 babası 3. Mehmet tarafından 7 Haziran 1603'te boğdurtturuldu. 4. Sultan Ahmet 18 Nisan 1590 22 Kasım 1617. 5. Sultan 1. Mustafa kız çocukları. 1. kız çocuğu Ekim 1604'te damat Mustafa Paşa ile evlenmiştir. 2. kız çocuğu Sultan Ekim 1604'te Kara Davut Paşa ile evlenmiştir. 3. kız çocuğu 10 Ekim 1612'de damat Mahmut Paşa Çağaloğlu ile evlenmiştir. 4. Sultan Tiryaki Hasan Paşa ile evlenmiştir. 5. kızı Ali Paşa ile evlenmiştir. 6. ölüm tarihi 1528. 6 kız evladı vardır. Arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayalım.